Excel'in e-topla formülü, tek bir şarta bağlı olarak toplama işlemi yapacağımız formüldür. E-topla formülü nasıl kullanılır, örnek bir çalışmayla anlatalım. Bu şekilde bir Excel dokümanım var ve benden istenilen, Aykut isimli çalışanın toplam satış tutarını, İstanbul şehrinde satılan ürünlerin toplam tutarını ve Kazak 2 isimli ürünün toplam satış adetini bulacağız. Burada dikkat edeceğiniz nokta, e-topla ile alacağınız değerlerin listede aynı isimli olması gerekmektedir. Örneğimize göre, Aykut çalışanın satış tutarını bulalım. Formülü yazmak için, eşittir yazarak e-topla yazıyorum ve çıkan seçeneği tıklıyorum. Aralık değeri olarak, Aykut çalışanı hangi kolonun içinde geçiyorsa o kolonu seçiyorum. Noktalı virgül işareti koyarak ölçütümüzü belirliyoruz. Ölçütümüz, Aykut elemanı olduğu için bu hücreyi seçiyorum. Tekrar noktalı virgül koyarak, almak istediğim toplam tutarı, yani satış kolonunu seçip Enter'a basıyorum. Aykut çalışanın toplam ürün satış değeri karşımızda. Şimdi de İstanbul'da satılan ürünlerin toplam tutarını bulalım. Formülü yazmak için, tekrar eşittir yazarak e-topla formülümü yazıyorum. Aralık için İstanbul adının yer aldığı C şehir sütununu seçiyorum. Noktalı virgül işareti koyarak, ölçüt olarak İstanbul yazılı hücreleri toplayacağım için bu hücreyi seçiyorum. Tekrar noktalı virgül işareti koyarak, toplam satış miktarını alacağım için, satış kolonunu seçerek Enter'a basıyorum. Karşımızda, İstanbul'da satılan ürünlerin toplam tutarı. Son olarak, Kazak 2 isimli ürünün ne kadar satıldığına bakalım. Eşittir yazarak e-topla formülümü yazıyorum. Kazak 2 ürünü, B sütununda bulunduğu için bu kolonu seçiyorum. Noktalı virgül koyarak, ölçütüm Kazak 2 ürünü olduğu için bu hücreyi seçiyorum. Tekrar noktalı virgül işareti koyarak, bu sefer satış miktarı sütununu seçerek Enter tuşuna basıyorum. Karşımızda, Kazak 2 ürünün toplam satış miktarı. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.